Evet, sıra geldi ağzımızı yapmaya. Önce şöyle bir siyah ipimi, koton ipimi iğneme taktım. Şöyle biraz çektim, incelttim. Çok kalın olmasın. Şöyle 2 tane keçe kestim arkadaşlar. Kırmızı ve pembe. Biraz iple de denedim. Buradan burayı iple doldurdum ama çok beğenmedim. Çok düzgün olmadı. O yüzden yine keçe yapmaya karar verdim. İsteyen aynı bu ölçülerde burayı doldurabilir. Şöyle yapacağız. Bunu bu şekilde yapabilir. Ben beğenmediğim için hem kadife iple denedim hem kotonla denedim. O yüzden bir yeri de böyle delik delik oldu. Sonuç yine kadife şeye kaldı, keçeye. Şimdi keçemi şu şekilde 4 santime 2,5 santim keçe kesiyorum. Burası 2 santim. Şuranın bittiği. Buraya bu şekilde yuvarladım. Şu ortası 2 santim olacak. Pembeyi de aynı kestim. Buranın ölçüsü arkadaşlar. Şuradan da faydalanabilirsiniz. Şuradaki ağzımızın tam şurası 4 santim. Bakın böyle yerleştireceğiz buraya. Buna dikeceğiz. Böyle de kendi ölçünüzü alabilirsiniz. Yaptığımız işlem bu. Yani santimlerimiz tutmasa bile kendi oyuncağımız önemli. Şuradaki mesafe. Şimdi bunu bu da dilimiz. Üzerine koyacağım. Şu şekilde dilimi. Ve burayı yapıştıralım. Soğuk silikonla. Evet, silikonumu yapıştırdım. Bunu da üzerine şöyle güzelce yapıştırıyorum. Ayrıyetten de dikerseniz daha iyi olur. Bunun üzerine hayalet ip ile şöyle bir dikin. Şimdi ben zamanımız çok şey yapmak istemiyorum. Daha önceki diktiklerimiz gibi üzerinden dikin. Şimdi bunda yine bu mod şekli vereceğiz. Evet, şu şekil çevirelim ve kırmızının şeklinden gidelim. Evet. Şu şekilde. Evet, şimdi de bu dilimizi buraya yapıştıracağız. Şöyle arkadan kırmızı tarafına iyice soğuk silikonla, kumaş yapıştırıcısı da olur. Tekstil yapıştırıcılar var. Kumaş yapıştırıcısı. Güzelce bol sürelim, iyi yapışsın. Evet, her yerini eşit gelecek şekilde yapıştırdık. Yapışkan sürdük ve şöyle tam ortalıyoruz. Ve yapıştırıyoruz. Evet, bu yapışmasını bekleyelim. Daha sonra da siyah kısmıyla ağzımızın çerçevesini yapalım. Evet, ağzımızı yapıştı. Sıra geldi siyah ipimizle çevresini gitmeye. Şöyle yandan giriyorum. Şu uçtan da çıkacağım. Şöyle biraz uzun bırakalım. Buraya bağlayacağız sonra. Şöyle önce şurayı yapalım. Buradan bu uca
Buradan da bu şekilde ortadan çıkıyorum. Gerdirdim. Gerdirdim ve ipimi sabitleyeceğim. Şöyle gülen bir ağzımız oldu. İpin içine batarak sabitliyorum ipimi. İpin içinden geçiyorum. Çocuklar çünkü çekiyor bunu, koparıyorlar. Burada biraz zor. Şuradan tutayım. Keçiye denk geldiği için. Evet, her tarafına ipimizi sağlamlaştırdık. Evet, şimdi iğnemi bu uçtan yeniden çıkardım. Şurada şöyle bir şey yapacağız. Şöyle bir gülme şeyi. Ağzının devamı. 2 sık iğne. Bakın. Şöyle 1, 2. Hatta 3 de olur. 3 sık iğne bu tarafa kaydım. Ortadan şöyle sabitlemek için şöyle çıktım. Şöyle gülücük. Yanağında gülücük olmuş. Fotoğrafımda öyle. Şimdi buraya da sabitleyelim şöyle. Evet, şimdi aynısını karşıya yapalım. Şimdi buradan karşıya geçeceğim. Bu tarafa yine 3 tane 3 sık iğne kayıyoruz. 1, 2, 3. Tam ortadan çıkıyorum. İpi de alttan aldık. Şöyle. İpin içinden geçirelim. Ve aynı yerden çıkalım.
Evet, böyle ikisini bağlıyoruz. İpimizi içine iteceğiz. Evet, bunu da buraya içeriye gönderelim. Benim makasımın ucunda biraz şey var, tırtıklı, ipleri kesiyor. Şunu da şöyle itiyorum. Evet. Evet, böyle yüzümüzü oluşturduk. Şimdi kulaklarımızı şöyle dikelim. Daha sonra kafayı diktikten sonra da şurada gözlerimizi şu yanak kısımlarını kafayı diktikten sonra yapacağız. Çene altından. Ondan önce şöyle kulaklarımızı dikiyoruz. Evet, şöyle oluşmaya başladı. Evet, kulağımızdan önce yanaklarımız vardı. Yanaktaki allıklarımız. Bunları da şimdi önce bunları dikelim. Bunların sayısı da birinci sıramıza sihirli halkanın içine 7 sık iğne yaptım. İkinci sırada hepsini çift battım. Üçüncü sırada bir tek bir çift 7 tekrar. Dördüncü sırada 2 tek bir çift 2 tek bir çift 7 tekrar yaptım arkadaşlar. Ve 28 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi böyle 2 tane yapacağız. Hemen şöyle yanağımızı dikelim. Şöyle gözümün hemen bir alt sırasına gelecek şekilde evet, böyle ayarladım. Şöyle iğne ardı tekniğiyle dikeceğim. Bir geri gidiyorum. İleriden çıkıyorum. Bir geri. Bir geri. Bir ileriden çıkıyorum. Evet, şimdi kulaklarımızı dikmek için güzelce bir dolduralım. Daha sonra da şöyle mutlaka çoğu evde vardır bu çöp şişler. Yoksa da uzun iğnelerimizle şöyle bir şuradaki orta çizgimizden 1 2 3 sık iğne bu tarafa kaydım. Şu ortadakiyle beraber 1 2 3 dördüncünün üzerine koydum. Kızım dur. Dur anneciğim dur. Beyza da oyun yapıyor. Kızım dursana. Evet. Şöyle ikinciye koydum arkadaşlar. 3 biraz geride kaldı. 1 ve 2'den sonra üçüncünün üzerine şöyle yerleştirdim. Bakın böyle de dikerken daha kolay. Dur kızım. Dikmemizi kolaylaştıracak. Diğeri de öyle. Şu şekilde. Birazcık dikerken şöyle eğeriz. Kulağın biri genelde böyle duruyor. Şimdi bunu dikelim. Evet, şöyle arka ortadan giriyorum.
bitiremedik. Şöyle yapalım. Şuradan bir gireyim. Bu düğüm de çıkmamasın diye ipin içinden geçelim. Şöyle şuraya bir sabitleyelim. İçeriye itelim bunu. Çünkü çıkıyor yani sonra. Evet, bunu sabitledik buraya. Şimdi kulağımızı normal her zamanki gibi dikiyoruz. Bir kulağa battım. Bir kafaya. Bir kulak. Bir kafa. Şimdi en son yere geldiğimizde boşluk varsa onu yine elyafla dolduralım. Son boşluklarımızı. Bunu çıkardım. Şuradan yine biraz elyaf dolduralım. Evet, aradaki son boşluklarımızı yapalım. Evet, yeterli. Evet, başlangıç yerimize geldik. Güzelce doldurduk. Pardon. Hem doldurduk hem güzelce dikmiş olduk. Evet. Bu şekilde yaptık. Evet. Buraya bir düğüm atalım. İçinden 2 defa geçiyorum. Buradan hemen karşıya. Yine ortadaki çizgiyi takip ediyoruz. 1-2 sıra şu şekilde aynı yere denk gelmeye çalışalım. Şimdi böyle dikelim bunu. Daha sonra da bunu istediğiniz şöyle istediğiniz şekilde verebilirsiniz. Aynı buradan girip karşıya çıkacağız. Evet, aynı şekilde dikelim arkadaşlar bunu da. Evet, kafamızı bitirdik arkadaşlar. Şu kulağı da şöyle yapabiliriz resimdeki gibi. Aşağıya düşük. Şöyle. Evet, sıra geldi gövdemizi dikmeye. Şöyle gövdemizi dikeceğiz. Ondan önce şu parmaklarında parmak görüntüsü yapacağız siyah iple. Onları yapalım. Evet, gövdeden önce bir de gözlerimize ışıltı verelim arkadaşlar. Bunun için beyaz bir oje kullanacağım.
şöyle şu kısma kondurdum. Bir de bu kısma. Sadece bir orta noktaya iyice ojimi akıttım. Evet, bu kadar yeterli. Yani bir gözümüze ışık vermiş olduk. Burada kuruya dursun. Şöyle yanına şöyle bir tanecik de minik de yapabiliriz. Şöyle bir küçücük. Bakalım nasıl duracak. Minik. Fazla oldu ya. Şunun gibi minik yapacaktım ama şu buna değdi. Artık asetonla burayı silip yeniden yapabiliriz. Bunlar sorun değil. Şöyle yapsam. Evet, şimdi parmaklarımızı bu şekilde yapalım. Siyah koton ipimizi alıyoruz. Şöyle bir yerden 1 2 3. sıra buradan giriyorum. Hemen karşıdan çıktım. Şöyle biraz uzun bıraktım. Yine bağlamak için şöyle tutalım. Şöyle karşısını gelen yere şöyle çektim. Tekrar aynı yere batıyorum. Tam ortadan çıkıyorum. Yine 1 2 3. sıra aynı yerden çıkıyoruz. Biraz çekelim. Sonra bir daha aynı yere. Sonra yanındaki sık iğneden çıkıyoruz. 3 defa yapmış olduk. 3 parmak yani. Şimdi tekrar başladığımız yere gelip buraya bunu şöyle bağlayalım. Tekrar bunları da içine itelim. Evet. Şimdi ayak da yine aynı şekilde girelim şöyle. Bu da böyle yine 3 tane olacak. Şu yandan giriyorum. Yine uzun bıraktım biraz. Yanlış oldu.
Evet, yanındakinden çıktım. Evet, böyle 3 tane yaptık. Yine başladığımız yerden çıkıyoruz. Evet, sıra geldi gövdemizi birleştirmeye. Gövdemi güzelce doldurdum. Burası arttırma kısımlarına yoğunluk verdim doldururken buralara doğru el yapımı pusturarak sıkılaştırdım. Şimdi kollarımızı dikeceğiz. Şöyle hafiften çapraz yapacağım. Şöyle bakacak. Tam yana gelecek şekilde şöyle 2 sık iğne yukarıda kalıyor. Buraya bunu dikelim. İpi de çok çekmedim. Şöyle birazcık yan döndürdüm. Çok az, yani aşırı fazla değil. Şimdi buraya bunu dikelim. Şu başlangıç yerini sağlam olsun diye 2-3 defa yaptım. Evet. Şimdi yerinde aynı şekilde şöyle çevirelim. Birazcık şöyle döndürüyorum. Şeye de bakalım sıralarımıza düzgün mü diye. Evet, kollarımı diktim ve ikinci kolumu koparmadım. Bununla kafayı devam edeceğim. Şimdi kollar tamam. Kuyruğumuzu dikeceğiz. Bu arada kuyruğuma daha sonradan şu hizadan ip taktım. İp taktım ve şu yükseltiyi yaptım. Kendi kuyruğundaki o yükselti var biliyorsunuz. Buraya ip takıp 2 sık iğne, 2 sahte trabzan, 4 tane de ikili trabzan yaparak yükseldim ve ipimi kopardım, sakladım. Burayı da bu şekilde yükseltmiş olduk. İçlerine de bu ipleri de sakladım arkadaşlar. Şimdi bunu da dikelim. Şöyle şuradan şöyle biraz bunu da buraya katlıyorum. Daha dikilsin diye sağlam. Şöyle ortalıyorum. Buraya dikeceğim. Koyu renk ip tercih ettim.
Şu ipi de biraz dışarı bıraktım. Sonra bağlamak için. Şimdi buraya vuruyor. Dikelim. Tarafa geçeceğim. Şimdi bu taraftan da dikiyoruz. Evet, kuyruğumu da diktim ve yine aynı yerden çıkarak bunları birbirine bağlayalım. Ve içine ipimizi itelim. Evet. Evet, kuyruğumuzu da bu şekilde diktik. Şöyle hareketi şu şey yapıyormuş ki hareket de etsin. Hareket etmek istemiyorsanız yine şunu buraya bir de tutturabilirsiniz de. Ama normalde kuyruğu zaten hareket ediyor. Şimdi boynumuzu dikeceğiz şu şekil. Evet, gövdemizi dikerken kafamızı şöyle tam ortalayalım. Ve yine bu çöp şişlerden faydalanalım. Kafanın ortasından giriyorum. 2 tane. Evet, bu şekilde tutturmuş olduk. Ve dikmemizi kolaylaştıracak. Şimdi şu şekilde normal yine bir kafadan bir gövdeden dikelim. En son biraz boşluk bırakacağız. Son elyaflarımızı dolduracağız. Boşluklarımızı. Bir kafadan giriyoruz. Bir gövdeden. Hiç atlamadan hemen yandan devam ediyoruz. Sık bir şekilde dikelim. Evet, şimdi buradaki son bir boşluğumu dolduracağım.
gövde ve kafa arasındaki boşluğumuz var. Onu da dolduralım. Evet, şimdi tekrar devam edelim kaldığımız yerden. Evet, sıra geldi gözlerimizi içeriye çekmeye. Şöyle uzun iğneme ten renginden ip taktım. Boynun altından diktiğimiz yerden giriyorum. Gözümün tam orta kısmından çıkıyorum. İpimizi de şöyle uzun bırakacağız yine dikmek için. Şöyle yukarıdan yine gözümün diğer tarafından çıkıyorum. Evet, bunu bir daha yapalım 2 defa. Şimdi yanındaki sık iğneden giriyorum. Diğer gözümüzde. Şu orta kısmından karşıya geçiyoruz. Tekrar evet, şimdi iyice çekelim. Ve ipimizi bağlayalım. Evet, gözlerimizi de çektik. Şimdi bunları da içeriye tekrar içeriye itelim. Evet, Pikachu'muzu bitirdik arkadaşlar bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle yapmaya çalıştım. Böyle benzetmeye çalıştık. Şurası gibi tam hiç görünmüyor herhalde. Umarım beğenmişsinizdir. Boyumuz 30 santime yakın oldu. Şöyle kulağımıza resimdeki gibi yaptık. Böyle kuyruğumuzda. Evet, videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. İdare eder olduğu kadar artık arkadaşlar. Tarif çıkarmak da hiç kolay olmuyor. Dengeli. Çünkü bir tane yaptım. 2 tane yaptığım zaman hem maliyet olarak zor oluyor hem zaman kaybı.
Ben de aralarda beğenmediklerimi söktüm, bir daha yaptım. Artık en son bu kadar oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet, tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.